Ah, Akdeniz, binlerce yıldır medeniyetlerin, imparatorlukların ve efsanelerin beşiği. Bu denizin dalgaları nice kahramanın adını fısıldar. Ama içlerinde öyle bir isim var ki duyulduğunda hem korku salar hem de derin bir hayranlık uyandırır. Turgut Reis. Peki biz Turgut Reis efsanesinin derinliklerine nasıl ineceğiz? Öyle kuru kuru tarih kitaplarıyla değil. Aksine Türk edebiyatının devlerinden Halikarnaz balıkçısının kaleminden çıkmış bu muazzam romanla. Çünkü bu bize sadece olayları değil, o olayların ardındaki ruhu anlatıyor. Ve işte tüm hikayenin merkezindeki o büyük soru, kayalık bir yarımadada keçilerini otlatan sıradan bir çoban çocuğu nasıl olur da adı duyulduğunda en güçlü donanmaların bile yolunu değiştirdiği tüm Akdeniz'in korkulu rüyası bir deniz kurduna dönüşür. Hadi gelin bu sorunun cevabını bulmak için birlikte dalgaların arasına dalalım. Ama durun, Turgut Reis'e gelmeden önce bu hikayeyi bize bu kadar canlı anlatan birini, Halikarnaz balıkçısını tanımamız lazım. Çünkü bu destan sadece bir kahramanın değil, aynı zamanda o kahramana tutkuyla bağlı bir yazarın da hikayesi. Şimdi bakın, Halikarnas balıkçısı dediğimiz kişi öyle sıradan biri değil. Düşünün, Oxford'da tarih okumuş bir aydın hop kendini Bodrum'da sürgünde buluyor. Ama bu sürgün onun için bir ceza değil, adeta bir lütuf oluyor. Denize öyle bir tutuluyor, Ege'ye öyle bir aşık oluyor ki bütün hayatını bu hikayeleri anlatmaya adıyor ve o bildiğimiz Halikarnas balıkçısı oluyor. Evet, yazarı tanıdığımıza göre şimdi asıl kahramanımıza yani Turgut'un kendi hikayesine dönebiliriz. Her şeyin başladığı o ana gidelim. Gözünüzde canlandırın. Henüz adı Turgut Reis falan değil. Sadece Turgut. Sıradan bir çoban çocuğu. Dünyası bildiği dağlar ve vadilerle sınırlı. Ama işte o küçük dünyanın içine sığmayacak kadar büyük bir ruh taşıyor içinde. Ve romanda o anı Halikarnas balıkçısı öyle güzel anlatıyor ki Turgut'un içinde bir şeyler değişiyor. Diyor ki, içine bir gariplik çöktü. Gönlünde iç için yanan bir gitme özlemi, bir uzaklıklar nostaljisi uyandı. İşte o an, o macera tutkusu, o bilinmeyene duyulan arzu, bir kere kanına girdi mi artık geri dönüşü yok. Ama tabii bu çağrıya kulak vermek hiç de kolay olmuyor. Hatta Turgut'u hayatının en büyük sınavının içine atıyor. Onu adeta ateşte dövüp çelikleştirecek bir sınav bu. O büyük umutlarla, o ufka duyduğu özlemle denize açılıyor ama onu bekleyen şey özgürlük değil, tam tersi, esaret. Kendini bir anda bir kadırganın dibinde zincire vurulmuş bir kürek mahkumu olarak buluyor, yani bir forsa. Bütün hayalleri o an tuzla buz oluyor. Hem de ne kadar biliyor musunuz? Yıllarca. Düşünün, bütün dünyanız küçücük bir tahta sıraya, bir küreğe ve sırtınızdaki kamçıya sığıyor. Gece yok, gündüz yok. Sadece bitmek bilmeyen bir acı ve çile. Kendi ağzından romanda şöyle anlatılıyor o durum. Benim için artık ne gün vardı, ne gece, ne deniz. Yalnız oturduğum pangatçayı, tuttuğum kürek topacını ve sırtıma yediğim kamçıyı duyuyordum. Ne kadar korkunç değil mi? O çok sevdiği deniz bile artık onun için bir anlam ifade etmiyor. Sadece bir esaret sembolü. Ama işte Turgut'u Turgut yapan da bu. Bu cehennem onu yok etmiyor. Tam tersine onu daha da güçlendiriyor. Adeta bir çelik gibi dövüyor. Evet, acı çekiyor ama aynı zamanda sabrı, dayanıklılığı ve denizin her bir sırrını öğreniyor. O zincirler belki bedenini bağlıyor ama içindeki o ateşi, o zekayı asla söndüremiyorlar. Ve işte hikayenin en heyecanlı kısmı da burada başlıyor. Turgut'un sadece bir kurban olmaktan çıkıp nasıl bir lidere hem de ne lidere dönüştüğünü göreceğiz şimdi. Özgürlüğüne kavuştuğu o ilk an aslında Turgut için ikinci bir doğum gibi. Yıllarca o esaretin altında ezilen zekası, yetenekleri bir anda fışkırıyor. O çektiği çileler var ya, ona öyle bir tecrübe, öyle bir stratejik akıl kazandırmış ki artık durdurulamaz bir güç haline geliyor. Peki neydi sırrı? Onu bu kadar başarılı yapan neydi? Aslında 3 temel özelliği var. 1. Mükemmeliyetçi bir planlamacı. Yani geminin topundan erzağına kadar her şeyi, her detayı düşünürdü. 2. Doğuştan lider. Öyle bir karizması var ki en haydut ruhlu denizciler bile ona biat ederdi. Ve 3. Tam bir strateji ustası. Savaşın en kızgın anında bile aklı bir tilki gibi çalışır, cesareti ise bir aslan gibi kükrerdi. Hatta bakın, bu konuda kim ne demiş? Dönemin efsanesi Oruç Reis, kardeşi Hızır Reis'e, yani bizim bildiğimiz adıyla Barbaros Hayrettin Paşa'ya Turgut'u gösterip aynen şöyle diyor. Bak Hızır, bu delikanlı gözünün bebeği olsun. Ben şimdiye kadar denizde tilkinin zekasını aslanın cesaretiyle bu kadar iyi karıştıran bir denizciye rast gelmedim.
Düşünebiliyor musunuz? Oruç Reis bizzat kendi veliahtı olarak görüyor onu. Bu, Turgut'un artık en büyükler ligine çıktığının resmi onayı gibi bir şey. Ve böylece hikayenin zirve noktasına, son perdeye geliyoruz. Artık karşımızda sadece Turgut yok, tüm Akdeniz'in kaderini değiştiren Turgut Reis var. Sakın Turgut Reis'i sadece gözü kara bir savaşçı olarak düşünmeyin. O çok daha fazlasıydı. O bir vizyonerdi. Barbaros kardeşlerle birlikte Akdeniz'in tüm güç dengesini alt üst etti. Ama bununla da kalmadı. Cezayir'de resmen bir denizcilik okulu kurdu. Yani sadece savaş kazanmıyor, gelecek nesil denizcileri de yetiştiriyordu. Coğrafya, diller, navigasyon öğretiyordu. Kısacası Osmanlı'nın denizlerdeki gücünü inşa eden baş mimarlardan biriydi o. Romanda onu anlatan öyle muazzam bir betimleme var ki, savaşın en şiddetli anında bile Turgut'un sinir bozucu derecede sakin olduğu söylenir. Sanki bir yandan kaval çalan bir çoban gibi sakin ama bir yandan da vücudu fırtına gibi dövüşüyor. İşte bu ikilik onun en büyük sırrıydı belki de. O çoban çocuğu, o efsanevi amiralin ruhunda her zaman yaşamaya devam etti. Ve işte böylece o sıra Lovaz'daki kayalıklardan başlayan yolculuk zirvesine ulaştı. Bir zamanlar ufka hasretle bakan o çoban çocuğu artık Akdeniz'in ta kendisi, ufkun kendisi olmuştu. Adı dalgalara kazınmış, ölümsüz bir efsaneydi artık. İşte Halikarnas balıkçısının kaleminden Turgut Reis'in hikayesi. Ama bu muhteşem roman aklımızda bir soru işareti bırakıyor, değil mi? Peki kimdi bu Turgut Reis? Bir kahraman mı? Bir özgürlük savaşçısı mı? Yoksa çağının acımasız koşullarında ortaya çıkmış bir korsan mı? Belki de o tıpkı denizin kendisi gibi tanımlara sığmayan vahşi ve görkemli bir doğa gücüydü. Ne dersiniz? Bunun kararını size bırakıyorum.